Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda M-Kooperatör panellerle prosesteki analog verileri nasıl izleyeceğimizi, bu oluşan veri aralıklarını farklı zemin renkleri nasıl tanımlayabileceğimizi bu videoda görelim. Bu işlemin ne kadar basit olduğunu hep birlikte görmüş olalım. Senaryomuza göre 22 değerinin altındaki değerler için bir renk, 23-26 için farklı bir renk, 26 üstü için de farklı bir renk tanımlandı. Değer sayısı arttırılabilir, renk sayısı da arttırılabilir. Bunu PLC'de nasıl yapacağımızı hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, yazılım kısmına geçelim. Hyper2D'de programımızı açtık. Programımıza bir isim verdik. ZZ ismini verdik. Panelimizi seçelim. Prop 7C panelini seçtim. Şimdi öncelikle panel ekran görünüm tasarımını yapalım. Daha sonra yazılıma geçeriz. Burada haberleşme ayarlarını soruyor bize. Haberleşme ayarlarını şimdilik iptal ediyorum. Öncelikle ekranımızı tasarlayalım. Ekranımızı tasarlamak için bir adet anlık grafik gerekiyordu bize, biliyorsunuz. Değerlerimizi anlık olarak ekrandan izlemek istiyorduk. Şimdi burada bir adet anlık grafik aldık. Bu anlık grafiği sağ tıkladık. Öğeleri düzenle dedik. Bir öğe ekleyelim. Öğe dediğimiz buradan sahadan gelecek verileri buraya tanımlayacağız. Artıya bastım. Buraya bir isim verdim. Diyelim ki bu sıcaklık verimi olsun. Sıcaklık dedim. Okuma adresini soruyor. Şimdilik geçiyorum. Biraz sonra tanımlayacağız okuma adresi. Aynı zamanda minimum maksimum değerini soruyor grafiğin, gelecek verinin. Biraz sonra tanımlarız. Yeni öğe kısmına, metin kısmına o zaman buraya sıcaklık diyelim. Ekranda görünecek. İkinci, üçüncü veriyi eklemek istersek onları da aynı şekilde buradan gelip öğeleri düzenleyip yeni bir veri ekleyip altına ilave edebilirim. Aynı grafikte birden fazla veriyi görebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi burada grafiğim koyu renk ve altında henüz bir değişim yaşayacak renk yok. Onun için biz şöyle yapıyoruz. Çoklu durum göstergesi alıyoruz buradan. Çoklu durumu göster şeklinde bir nesnemiz var. Bu çoklu durum göstergesini ekranımıza koyduk. Şimdi sağ tarafta yine şu kısımda kaç durum alacağını bunun seçeceğiz. Öncelikle nesneyi seçtim. Daha sonra durum sayısına geldim. Şuradan 1, 2, 3 istediğim kadar durum oluşturabilirim. Ben şimdilik 3 durum oluşturayım. 3 durumu seçtim. Daha sonra üste çıktım. Hangi durumda ne şekilde görüneceğini belirleyeceğim. Örneğin 0 durumundayken buna bir arka plan rengi ataması yapayım. Şöyle ki. Bir daha üstünü tıkladım. Tam seçemedim galiba. Evet, 0 durumundayım. Pardon, kenar boşluğu burası. Durum şurası. Evet, 0 durumundayken arka plan rengini şuradan değiştiriyorum. Şöyle bir renk olsun. 0 durumunda. Sonra 1 durumunu tanımlıyorum. Buraya geliyorum yine. Durumu arttırıyorum. 1 durumunda görünce arka plan rengini, tabi yazı rengini, her şeyi seçebilirim. O da şu olsun. Şöyle bir renk olsun. Ve 3. durumu da tanımlayayım. Yani 2 numaralı durum oluyor. 0, 1, 2. Ona da bir renk ataması yapalım buradan. Sadece renklerini seçiyorum şu an için. O da nasıl bir şey olsun? Şöyle bir şey olsun o da. Bu renk olsun. Şimdi bunu artık büyütebilirim. Ve grafiğimin arka tarafına koyabilirim. Bakın şöyle birazcık büyüteyim. Grafiği de üzerine getireyim. Grafiğin arkasında görünmediğini göreceğiz. Şu an üstte kaldı. Arkaya almak için sağ tıklıyorum. Geri gönder diyorum. Grafiğin altına geçti. Grafiği tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Öne çıkar diyorum. Artık grafik her zaman önde duracaktır. Çoklu durum nesnemde arka tarafta duracaktır. Ancak çoklu durum nesnem görünmüyor şu an. Bunu görünecek bir renk yapayım. Yine de göremeyeceğimizi görelim buradan. Farklı bir konum alayım. Evet, şu an bu rengi göremiyoruz. Bunu görebilmek için grafiğimin üzerinde bir takım ayarlamalar yapmam gerekecek. Öncelikle stil makroya gidiyorum. Grafiği seçtikten sonra stil makro. Renk eklenin sağ tarafındaki oku tıklıyorum. Background color, arka
zemin renginin şuradan alfa kanalını şeffaf hale getiriyorum. 0 yapıyorum. Birincisi bu. Tamam diyorum. İkincisi şu grafiğim iki parçaya bölünmüş durumda. Bir altı bir üstü var. Yine grafiğimi seçtim. Şuraya geliyorum. Bakın tepe arka plan rengi diyor. Bir de alt arka plan rengi. Yani şu alt kısmını. Öncelikle alt kısmı şeffaf hale getireyim. Seçiyorum burayı. Getiriyorum alfa kanalını 0 yapıyorum. Bakın artık arka plan görünmeye başladı. Şöyle yapalım. Bunu biraz büyütelim isterseniz. Şöyle. Bunu da üzerine getirelim. Aynı büyüklükte olsunlar. Şöyle. Bakın artık duruma göre arka plan rengimi görebiliyorum. Farklı bir rengi alayım. Bakın. Bakın değişiyor. Fakat üst tarafı da şeffaf yaparsam daha da iyi görünecek. Onun için tepe arka plan rengine geliyorum. Alfa kanalını burada 0'a çekiyorum. Ve artık tamamen buradaki durumlarımı çok rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi şöyle azıcık bunu çekeyim. Daha anlaşılır olsun. Şöyle durumları buradan değiştireyim. Bakınız grafiğin arka planı net olarak artık görülüyor. İki renk çok yakın seçmişiz galiba birbirine. Birini değiştirebiliriz istersek. Şu 3 numarayı şu rengi değiştirelim. Ona farklı bir renk verelim. Şöyle gidelim. Nasıl bir renk olsun? Şöyle bir renk olsun. Evet. Böyle bir renk olsun. Böylece 3 farklı rengi tanımlamış olduk. Grafiğimizi de tanımlamış olduk. Değer aralıklarını şimdi tanımlamaya geleceğiz. Bu durumları kodladım görüyorsunuz 0, 1, 2, 3 diye. Şimdi soft kısmında software'da bunu karşılık gelecek sıcaklık değerlerini tanımlayacağız. Veya işte bu proses değeri neyse onu tanımlayacağız. Ancak bu işlemde biz bir PLC kullanmayacağız. HMI'mizin soft PLC özelliğini kullanacağımız için HMI kontrole gidelim. Buradan soft PLC'yi aktif edelim. Şimdi gidelim buradan network kısmına ladder programımızı yazacağız. Burada gelecek değerlere karşı oluşacak durumları tanımlamamız gerekir. Şimdi tabii ki bir de veriyi bir yerden almamız gerekir. Bunu normalde şurada tanımlayacağımız başta haberleşme ayarlarında bir I/O modülü ekleyip I/O modülünden gelmesini sağlayabiliriz. Onun analog girişini gösterebiliriz. Ya da HMI içerisinde HMI'nin üzerinde bulunan bir analog girişten bu veriyi alabiliriz. Ya da Modbus üzerinden bu veri bize gelebilir. Çok farklı şekilde gelebilir. Biz biraz önce kendimiz yaptığımız bir uygulamayla buraya bir sayıcı koymuştuk. O sayıcının değerine göre renkleri oluşmasını sağlamıştık. Tabi bu kısımda çok farklı kaynaklar seçilebilir. Biz şimdi bunlardan bir tanesini tercih edelim. Bu uygulamamızda veri kaynağını HMI'den yapalım. Bir hafıza alanı tanımlayalım. Adres etiket editörümüze girelim. Durum diyelim. Bir başka uygulamamızda bir analog girişi tanımlarız. Dahili hafıza diyorum. Dahili hafıza volatil memory burada D0 şeklinde olabilir. Bit düzeyinde değil. Unsigned 16 işaretsiz tam sayı diyelim. Ekleyelim. Adı durum oldu. Şimdi bu durum bitine veri yazabilirsek bunu kontrol edebiliriz. Buradan bir veri girişi alalım şuradan. Sayıcı diyelim şöyle koyalım. Sayıcımızın okuma adresini ya yazma adresini pardon durum biti olarak belirleyelim. Buradan verileri gönderdikçe ekrandaki rengin değiştiğini gözlemleyeceğiz. Şu aynı zamanda veriyi burada da gösterebiliriz. Burada göstermek için yine şöyle yapalım. Öğeleri düzenle diyelim. Okuma adresinde durum biti diyelim. Maksimum değer bu defa 35 yapmayalım isterseniz. 4 yapalım. Çünkü en fazla 3 durumumuz var. Burada değişimi gözlemlemiş oluruz. Bu veri girişi kısmını durum yaptık. Bunu yaptık. Şimdi bir de arka plan rengimizi de buna göre ayarlayalım ki o da durum değerinden rengini değiştirsin. Bunun okuma adresinde yine durum yapıyoruz. Bu şekilde bu hafıza alanında renk değişimini yapacağız. Aynı zamanda aynı değeri grafikte göstereceğiz. Aynı zamanda buradan da giriş yapmış olacağız.
Şuradaki fontu biraz arttıralım, büyüsün. Biraz da ortalayalım isterseniz. Şeyde kaldı. Hiza sola hizalı kaldı. Her iki tarafta da ortalamış olalım. Şimdi bunu HMI cihazımıza yükleyelim. Ve sonucu birlikte gözlemleyelim. Şöyle online simülasyondan bakalım isterseniz. Zaten HMI ile aynı olacaktır. Şuradan durum bitini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi veri akmaya başladı ekranıma. Durum biti 1 oldu. Durum bitini 2 yaptım. Arka plandaki background renginde değiştiğini görüyoruz. 1 yapalım. Normal değere geldi. Şimdi 0 istenmeyen değer yine. Böylece oluşan veriye göre arka plan rengimizin de değiştiğini görüyoruz. Ve tabi bunları yeşil, kırmızı, sarı şeklinde de yapabilirsiniz. Daha fazla renkte tanımlayabilirsiniz. Ayrıca bu sistemden size analog girişten veri 1, 2, 3 şeklinde gelmeyecektir ya da 0, 1, 2 şeklinde gelmeyecektir. Karşılaştırma yöntemiyle bu veri alanına 1, 2, 3 atacaksınız. Örneğin buradaki D0 alanına işte 0 ile 10.000 arası gelen değerler için 0, 10.000 ile 15.000 için 1, 15.000 ile 20.000 için 2 gibi bu kontrol bitine değerleri atadığınızda, biti demeyelim, hafıza alanını, böylece arka planımızda tamamen gelecek sinyalin önemine göre rengini değiştirmiş olacaktır. Umarım bu çalışma sizler için faydalı olmuştur. Bir başka uygulamamızda da analog girişten gelen veriye göre bir çalışma yaparız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.